Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Tarihsel Bir Bakış Açısıyla İsa. Ve serimizin ilk bölümünde İsa gerçekten yaşadı mı sorusunu ele alacağız. Belki de bu soru size ilk başta garip gelebilir. Hatta düşünebilirsiniz. Yani İsa'nın yaşayıp yaşamadığına dair soru soranlar ya da bunun hakkında şüphelenenler de mi var? Çünkü sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve İsa da yani İslam'ın kabul ettiği bir peygamber. Ayrıca dünyada en fazla inanılan iki inanç yani İslam ve Hristiyanlık ve hatta Hristiyanlık tamamen İsa kişisi üzerine kurulu değil mi? O zaman soru nasıl sorulabiliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında bu soru gerçekten de sorulan ve hatta bunun üzerine Mesih miti teorisi diye ortaya bir iddia atılmış bir konu. Ve özellikle bu Mesih miti teorisinin ne olduğundan önce kısaca bir bahsetmek istiyorum. Günümüzde bu teoriyi savunmakla bilinen iki kişi var. Robert Price ve Richard Carrier. Ve Robert Price ve Richard Carrier'in desteklediği bu teorinin genel hatlarıyla 3 argümanına bakalım isterseniz. Birinci argüman olarak bu teorinin içerisinde İncil'in yani özellikle Matta, Markos, Luka, Yuhanna yani ilk 4 bölümünde İsa'nın yaşamını kaleme alan bölümlerde İncil'in aslında tarihi bir eser yani tarihsel bir kaynak değil de kurgusal bir metin olduğunu iddia ederler. İkincisi olarak da İsa'nın aslında bir mitik bir figür olduğunu yani zamanın işte mitolojik hikayelerinden esinlenip ortaya atılmış ve aslında tarihte gerçekten yaşamamış bir figür olduğundan bahsedilir. Ve üçüncüsünde ise bağımsız kaynakların olmadığından söz edilir. Yani bağımsız kaynaklar derken işte yine Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi eserler üzerinden daha sonra yazılan eserler kaleme alınmış gibi bir iddia vardır. Gelin hep birlikte isterseniz bu iddiaların ne kadar geçerli olduğuna bakalım. Tabii bunu yapmadan öncelikle aslında tarihsel metot ne ve en önemlisi belki de tarih ne? Bunun üzerine birazcık bakıp düşünmemiz gerek. Bunun için size isterseniz gelin tarihin en genel tanımını bir okuyayım. Tarihin genel tanımı şudur. Tarih, geçmişte yaşamış insanların faaliyetlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, bilgiyi, belgeye, bulgu ve kanıtlara dayandırarak, neden-sonuç ilişkisi gözeterek, objektif yani tarafsız ve yansız bir şekilde anlatmaya çalışan bir bilim dalıdır. Yani bizler aslında tarihi bir bilim olarak ele alabiliriz. Ayrıca Amerikalı tarihçi Frederick Jackson Turner'a göre de tarih, geçmişten bize ulaşan, günümüzde ortaya çıkan tenkitçi ve yorumcu bir anlayışla incelenen kalıntılardır. Ve bir başka tanıma göre ise tarih çoğu kez sınırlı, eksik ve yanlı kaynakları eleştirel bir bakış açısıyla ve tutarlı bir yöntemle inceleyerek geçmişin gerçekliğini yeniden inşa etme çabasıdır. Şimdi buradan çıkarabileceğimiz en önemli sonuç ne? Öncelikle buraya baktığımızda yani tarihin tanımına baktığımızda aslında gördüğümüz şey tarihin bir bilim olduğu ve tarih yaparken bizim olabildiğince objektif bir şekilde eldeki verilere bakıp bu veriler üzerinden konuşmamız gerektiği. Ve tarih evet bir bilim diyoruz ama tarih tekrarlanabilir ya da deneylenebilir olaylar olduğu için bilim demiyoruz. Bu noktada aslında İngilizce'de güzel bir ayrım var. Yumuşak bilim ve sert bilim diye. Yani hard science ve soft science diye. Tarih de aslında bu soft science yani yumuşak bilim dalları içine giriyor. Yani arkeoloji, antropoloji gibi bilim dalları da bu yumuşak bilime dahil. Ve bunun nedenlerinden bir tanesi işte yine dediğim gibi diğer bilim dallarındaki gibi bizler tarihi tekrarlayamıyoruz, deneyleyemiyoruz. Ancak özellikle bağımsız kaynaklar üzerinden bizler eldeki veri ve kanıtlar üzerinden belli varsayımlara, belli çıkarımlara ulaşabiliyoruz. Bu noktada aslında bizlerin İsa yaşadı mı gerçekten sorusuna hem tarihsel bir bakış açısı ne demek bunu doğru anlayıp hem de daha sonrasında bu bakış açısıyla bakıp bunu gerçekten eldeki veri ve bulgularla nasıl yorumlayabiliriz ve buna dair gerçekten emin olabilir miyiz? Ya da en azından evet gerçekten İsa yaşamış diyebilecek kadar elimizde veri var mı? Bu noktada aslında İsa'nın yaşamıyla alakalı kaynakları 3'e ayırabiliriz. Birinci kaynaklar olarak pagan kaynakları, ikinci kaynaklar olarak Yahudi kaynakları ve üçüncü kaynaklar olarak da Hristiyan kaynakları. Yani burada işte İncil'in ilk 4 bölümü Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve özellikle videonun sonlarına doğru bahsedeceğim 1. Korintiler 15 bölümü var. Ama öncelikle pagan kaynaklar yani pagan kaynakları dediğimiz işte İsa'dan çok kısa bir süre sonra yaşamış ve Yahudi ve Hristiyan olmayan kişilerin kaleme aldığı ve özellikle bu noktada aslında Romalı bir tarihçi olan Tacitus'tan bahsedeceğiz. Bu noktada İsa hakkında 4 temel pagan kaynaktan söz edebiliriz. Tacitus, Suetonius, Genç Plinius ve Marabar Serapion. Hem videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için hem de gerçekten elimizde çok fazla kaynak olduğu için gelin isterseniz bu bahsettiğim özellikle pagan kaynaklar özelinde bu 3 kaynağın neler söylediğine bir bakalım. Tacitus, Nero'nun Roma'yı yaktırdığı ve bunu Hristiyanların üzerine atıp onlara bundan dolayı eziyet çektirdiği dönemlerde aslında Hristiyanlardan
ve o dönemki işte Mesihçilerden bahseder. Bununla alakalı gelin Tacitus kayıtlarında ne söylemiş ona bir bakalım. Böylece Nero bu sesi, Roma'yı yaktırdığı için onu suçlayan sesi başka yöne çevirip ondan kurtulmak için aşırılıklarından ötürü halkın nefretine hedef olup Hristiyan ismini alan insanları suçladı ve onlara işkence ettirmeye başladı. İsimleri Tiberius imparator olduğu sırada Yahuda valisi Pilatus tarafından idama çarptırılan Krestos'tan, yani Mesih'ten geliyordu. Bu zararlı batıl inanç bir süreliğine kontrol altına alındıktan sonra yalnız ortaya çıktığı Yahudiye'de değil, her türlü vahşete rağmen diğer bölgelerde ve utanç verici şeylerin kutlandığı Roma'da bile tekrar güçleniyordu. Yani burada aslında bunu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. O dönemde bir Mesih figürünü takip eden bir topluluk var ve bu topluluktan söz ediyor. Ve burada Tacitus'un altını çizmek istiyorum. Herhangi bir Hristiyanlıkla bağı yok. Aslında Hristiyanlığı ve Hristiyanları o dönemde nefret edilen bir topluluk olarak ele alıyor. İkinci kaynağımız içinse genç Plinius'a bir bakalım. Genç Plinius da yaşlı Plinius olarak bilinen kişinin yeğeni ve bu mektubu kaleme alırken o dönemdeki imparator olan Trajan'a bir mektup yazıyor ve bu Mesih'i takip eden kişilerle nasıl başa çıkması gerektiği hakkında danışıyor. Bir Hristiyan sorguya çekilirken hiç hazır bulunmadım. Bu yüzden verilen cezaların tam mahiyetini veya soruşturmaya yol açan sebeplerin detayını bilmiyorum. Ben onlara Hristiyan olup olmadıklarını sordum. Olumlu cevap verdikleri takdirde bu yüzden alabilecekleri cezayı hatırlatırken bir iki kez daha aynı soruyu tekrarlıyorum. Aynı cevapta ısrar ettikleri takdirde cezanın kesilmesini buyuruyorum. Çünkü kabul ettikleri suç ne olursa olsun böyle bir inat ve ısrar böyle bir cezayı hak eder. Onlar tek suçlarının şu aşağıdakiler olduğunu beyan etmektedirler. Şafak sökmeden haftanın belirli bir gününde düzenli olarak bir araya gelerek Tanrı saydıkları Mesih'e ilahiler söylüyorlar ve hırsızlıktan, zinadan ve benzeri şeylerden uzak duracaklarına ant içiyorlar. Bu kuşkulanmama sebep oldu ve beni arkasındaki gerçekleri araştırmaya itti. Böylece Diakos unvanı taşıyan iki kadın köleye işkence yapmalarını emrettim. Tek bulabildiğim son derece sapkın bir tarikat oldu. Yani İsa'nın ölümünün üzerinden daha 70 yıl bile geçmemişken Plinius bunlardan bahsediyor ve burada aslında çok farklı konulara da evrilebilir burası. Çünkü burada Hristiyanların Mesih'i Tanrı olarak kabul ettiği ve ona tapındıklarını da görüyoruz. Ama burada en önemli yine bizim görebileceğimiz şey yine bağımsız bir kaynak olarak genç Plinius'un Mesihçilerden, yani Hristiyanlardan Mesih'i takip eden o dönemde yaşamış bir kişilik olarak Mesih'i önder olarak ya da kendilerinin kurtarıcısı Mesih'i olarak kabul ettikleri ve onun peşinden gittiklerini görebiliyoruz. Bu noktada hızlı bir şekilde hemen Suetonius örneğine bakalım. Suetonius da o dönemde İmparator Claudius döneminden bahsediyorum. Yahudilerin nasıl Roma'dan çıkarıldığını anlatır. Suetonius şöyle yazmış. Krestos'un kışkırtması nedeniyle sürekli sorun çıkartan Yahudiler Roma'dan kovuldu. Ve şimdi Marabar Serapion neler söylediğine bir bakalım. Özellikle Marabar Serapion çok ilginç ve önemli. Nedeni de Marabar Serapion'un Suriyeli bir adam çocuğuna bir mektup yazıyor. Ve bu mektubunda Mesih ve Mesihçilerden bahsetmesi gerçekten İsa'nın tarihsel bir kişi olduğu yönünde en güçlü kanıtlardan biridir. Çünkü Suriyeli bir adam çocuğuna yazdığı bir mektubun bir köşesinde neden bahsetmek istesin ki? Yani kişisel bir kaygı ya da Hristiyanlıkla bağlantısı olan birinden bahsetmiyoruz. Oğluna mektup yazarken bir meseleyle alakalı örneklendirirken İsa'yı da ve İsa'nın takipçilerini de o örneğin içine katıyor. Gelin isterseniz beraber bu örneğe de bakalım. Marabar Serapion'un yazdığı mektup şu şekilde. Atinalılar Sokrat'ı ölüme göndermekle ne kazandılar? İşledikleri suçun cezası olarak kıtlık ve salgın hastalıklar meydana geldi. Samoslular Pisagor'u yakmakla ne kazandılar? Bir anda memleketleri kum altında kalıverdi. Yahudiler bilge krallarını idam etmekle ne kazandılar? Tam bundan sonra krallıkları yok edildi. Tanrı bu üç bilge adamın öcünü alarak adaleti sağladı. Yani burada diğer iki krallıktan örnek verirken üçüncü krallık olarak da Yahudilerden bahsediyor. Yani Yahudilerin kralı diye alay ederek çarmıha geldikleri İsa yüzünden başlarına gelmeyenin kalmadığından bahsediyor. Yani burada aslında evet Marabar Serapion'un İsa'yı gerçekten farklı bir kişilik, yani bir bilge bir kişilik olarak gördüğünü de görüyoruz ama bizim için şu an önemli olan kısmı Marabar Serapion'un da gerçekten İsa'dan bahsettiği ve buna bakarak bizlerin İsa'nın gerçekten yaşadığına dair bir veri elde edebileceğimizdir. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonunun yanında bulunan çana tıklayarak kanalın bildirimlerini açabilir ve video yüklediğimde ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.